Evet dostlar, bugün sizlere uzun zamandır kullandığım bir tekniği anlatacağım. Makinemde kullandığım şerit zımparaları evde nasıl yapıyorum bunu göreceksiniz. Makinem de burada. Bunu da taşlama motorundan yapmıştım. Kanalımda videosu mevcut. İzleyebilirsiniz. Kullandığım zımpara ise eni 20 santim, uzunluğu ise istediğiniz ölçüde alabileceğiniz rulo zımpara. Bundan istediğiniz kalınlıkta şerit zımpara yapabilirsiniz. Ben bu aparatla yapıştırıyorum. Ama bu videodaki püf noktasını yapıştırmadan bir önceki aşamada göreceksiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, size bahsettiğim püf noktasına gelirsek, çoğu arkadaş YouTube'da şu tarz eğelerle, kazıyıcılarla, tornavidalarla, zımparalarla kaldırıyor şu taşları. Daha sonra yapıştırıcı kullanarak tahtaya yapışmasını sağlıyor ve beze öyle ulaşıyorlar. Benim kullandığım yöntem ise fayans mermer kesici disk. Bununla diğer hiçbirine gerek kalmıyor. Yapıştırıcıyla uğraşmaya da gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi 1 dakikadan kısa bir sürede taşları kazıdık. Kumaş ortada. Bu tarafını kazımayacağım. Yapıştırdıktan sonra kazıyacağım. Nedenini açıklayacağım birazdan. Yapıştırırken de ok işaretinin yukarı doğru baktığı kısımdaki yeri alta getirip bunu üste yapıştıracağız. Dönerken aşındıracağımız malzeme buna takılıp kaldırmasın diye şu şekil yapıştıracağız. Ok işareti gelen yer önce kazınacak, altta kalacak. Yatırıyoruz. Kendi yapmış olduğum aparata yerleştiriyorum. Evet, şunlarla sabitliyorum. Evet, yapıştırırken de ben bu 504 Japon yapıştırıcısını kullanıyorum. Epoksi karışımlı yapıştırıcılar kullanan var. Uzun süre donmasını bekliyorlar. Ben bununla 5 dakikada kullanıma hazır hale getiriyorum.
Evet, yapıştırıcımızı kazıdığımız alana uyguluyoruz. Cinsi ne olursa olsun her yapıştırma işleminde presin çok büyük önemi vardır. Bu yüzden üstüne bu şekilde pres yapmak için bir kapak kapatıyorum. Beş dakikaya hazır. Evet arkadaşlar, 5 dakikada oldu, söküyoruz. Gördüğünüz gibi hemen hazır hale geldi. Burayı birazdan kazıyacağım. Önce kazımadım çünkü pres sırasında buradaki kalınlıktan da faydalanmak istedim. Aksi takdirde burada bir boşluk kalıyor. Tam bir presleme yaşanmıyor. Evet dostlar, 5 dakikada yapıştırma işlemimiz tamam. Gördüğünüz gibi sonsuz zımparamız kullanıma hazır. Hemen takalım ve deneyelim. Evet, ok işareti yukarı bakacak. Dönüş yönüne göre böyle olması lazım. Gördüğünüz gibi atlama yapmıyor arkadaşlar. Bir de bunu düzeltelim. Burayı kazıyoruz ki atlama yapmasın. Eğer kazımadan denerseniz zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Burayı kazımanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi düzeltti. Evet arkadaşlar, sizler de bu şekilde yapabilirsiniz.
Evet dostlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle faydalı şeyler görmek istiyorsanız lütfen takipte kalın.